Merhaba edebiyat yolcuları. Bugün insan zihninin karanlık dehlizlerine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. George Orwell'ın 1984 romanı. Sadece bir distopya değil, insanın gerçeklik denen o kırılgan zemini nasıl kaybedebileceğini anlatan en ürpertici anlatılardan biri. Bu video kitabın özetini değil, ruhunu inceliyor. Totalitarizmin nasıl zihinlere yerleştiğini, dilin nasıl öldürüldüğünü, hakikatin nasıl manipüle edildiğini ve bir insanın nasıl insan olmaktan çıkarıldığını konuşacağız. 1984'ün dünyası 3 süper devlete bölünmüş bir gezegendir. Sürekli bir savaş hali, sürekli bir düşman, sürekli bir tehdit algısı ve tüm bu kargaşanın ortasında insanları korkuyla yönetmeyi mükemmel bir sisteme dönüştüren Okyanusya Devleti. Bu devletin başında bir lider değil, bir mit vardır. Big Brother. Her yerde yüzü olan ama gerçek olup olmadığı bile bilinmeyen bir figür. Tıpkı Tanrı gibi. Görünmez ama her yerde hazır. Önemli olan varlığı değil, insanlar üzerindeki inanışıdır. Pencereden içeri giren ışık bile gözetim altındadır. Duvarların ardındaki teleskrenler insanların yalnızca hareketlerini değil, nefeslerini bile izler. Burası sadece bir ülke değildir. Kocaman bir laboratuvar ve insanlar bu laboratuvarın denekleridir. Orwell'ın belki de en çarpıcı fikri şudur. Dili kontrol eden, düşünceyi de kontrol eder. Newspeak yani yeni dil. Bir dil sadeleştiriliyormuş gibi görünür ama gerçekte insanın zihinsel kapasitesi törpülenir. Özgürlük kelimesi yoksa özgürlüğü savunamaz. İsyan kelimesi yoksa isyan etmeyi düşünemez. Adalet yoksa adaletsizliği fark edemez. Bu yüzden Newspeak'in amacı dili basitleştirmek değil, insanı şekillendirmektir. Bir insan kelime öğretemiyorsa düşünce öğretemez. Düşünce öğretemiyorsa itiraz edemez. İtiraz edemezse kendi zincirlerini bile fark edemez. Bu Orwell'ın dil üzerinden kurduğu muazzam bir uyarıdır. Bir toplumun dili bozulursa o toplumun bilinci de çöker. Okyanusya'da sadece dil değil, geçmiş de öldürülür. Winston'un çalıştığı Yerleşik Kayıtlar Bakanlığı her gün tarihin sayfalarını yeniden yazar. Dün müttefik olan biri bugün düşman olabilir. Var olmayan insanlar bir anda tarihten silinebilir. Bir cümle yanlışsa düzeltilir. Doğruysa yine düzeltilir. Çünkü partinin sloganı şudur. Gerçek partinin söylediğidir. Bu noktada Orwell bize çok kritik bir gerçeği hatırlatır. Bir halkın belleğini yok edersen o halkı köleleştirebilirsin. Hafıza özgürlüğün son kalesidir ve bu kalenin yıkılışı insanın zihnindeki son direniş noktasının da düşüşüdür. Winston kahraman değildir. Bu romanın güzelliği de buradadır. O yorgun, orta yaşlı, yalnız bir insandır. Ama onu diğerlerinden ayıran şey hatırlama yeteneğidir. Nesnelerin, duyguların, anıların bir zamanlar gerçek olduğunu hatırlar. Bu Okyanusya'da ölümcül bir suçtur. Düşünce suçu. Winston'un isyanı silahlı bir başkaldırı değildir. Aslında çok daha tehlikelidir. Kendi aklını geri kazanma çabası. Julia ile yaşadığı ilişki bile bir aşk değil, bir kaçıştır. Bir insanın bir diğerine yakınlık duyabilmesi bile parti açısından tehdit sayılır. Bu yüzden Winston'un yaşadığı her şey bir insanın insan kalmak için verdiği mücadeledir. O'Brien, romanın en sarsıcı karakterlerinden biri. Winston başta onu bir müttefik sanır. Zeki, kültürlü, derinlikli bir adamdır. Ama gerçek bambaşkadır. O'Brien inançla hareket eden bir fanatiktir. Amacı kimseyi kurtarmak değildir. Amaç partinin mutlaklığını kanıtlamaktır. O'Brien'in felsefesi 3 maddeye dayanır. Gerçek yoktur. İnsan bir hiçtir. Güç sonsuzdur ve sonsuz kalmalıdır. O'Brien'in en korkunç tarafı kötülüğü tutku ile değil mantık ile yapmasıdır. 101 nolu oda. Her insanın en büyük korkusuyla yüzleştiği o yer. Winston için bu korku fareler. Bu sahne romanın sadece en dramatik anı değil, aynı zamanda Orwell'ın insan psikolojisi üzerine yaptığı en karanlık yorumdur. Yeterince acı çeken her insan sevdiğini bile feda eder. Winston da eder. Julia'yı, kendini, ideallerini hepsini o anda kaybeder. İşte o an parti kazanır. Çünkü partinin gücü fiziksel değil, ruhsal bir işgal gücüdür. Romanın finali distopya edebiyatının en darmadağın eden satırlarıyla biter. O anda Big Brother'ı seviyordu. Bu bir teslimiyet değildir. Bir insanın kendi bilincinin elinden alınmasıdır. Winston artık Winston değildir. Benliği sökülmüş,
Zihni formatlanmış, ruhu boşaltılmıştır. Partinin gerçek amacı budur. İnsanları öldürmek değil, insanlığı yok etmek. Bu final Orwell'ın insanlığa bıraktığı en ağır sorudur. Bir insanın zihni ele geçirildiğinde bedeninin yaşamasının ne anlamı kalır? Ve şimdi 1984'ün gölgesinden yavaşça uzaklaşırken geriye tek bir şey kalıyor. Karanlığa rağmen ışığın mümkün olduğuna dair o ince inanç. Orwell bize sadece bir distopya bırakmadı. Yanlış bir dünyanın nasıl inşa edilebileceğini göstererek doğru olanı savunmamız için bizi uyandırdı. Unutmayın, hakikat kaybolmaz. Yalnızca onu savunan insanlar sustuğunda gömülür. Düşünce yok olmaz. Yalnızca düşünmekten vazgeçtiğimizde zincire dönüşür. Ve özgürlük hiçbir zaman bize verilmez. Her zaman, her yerde yeniden kazanılır. Bir sonraki yolculuğumuzda edebiyatın başka bir karanlığını, başka bir ışığını birlikte araştıracağız. Hakikatin kapısını araladığınız için teşekkür ederim. Işığı kaybetmeyin, kendinizi kaybetmeyin ve asla düşünmekten vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.